Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileklerimle. Bugünkü örgü anlatımımda iki şişle örülen, çok güzel ve ayakta da çok koşturan, çok da kullanışlı bot batik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın ikisi de böyle ne kadar güzel duruyorlar. Ayakta duruşları manken ayakta duruşundan çok daha güzel ve çok kullanışlı, yumuşacık. Bu kış günlerinde ayaklarınız hiç üşümeyecektir. Gerçekten çok kullanışlı. Bakın bu şekilde. Boğaz kısmında Selanik örgü ve normal haroşa örgü kullandım. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben 2 defa Selanik örgü modelini uyguladım. Sizler 4-5 defa da kullanabilirsiniz. Daha da uzunca bir bot patik yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Şöyle taban kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Yapımı da çok kolay. İnşallah sizler de denersiniz ve hep birlikte yaparız. 36, 37, 38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için ilmek sayılarında 2 eksik 2 fazla, sıra sayılarında da yine 2 eksik 2 fazla yaparak uygulayabilirsiniz. Gerekli malzemeleri: patiklik iplerim var. 2 renk kullandım. 3 mm şişim var. 1 adet de dikiş iğnem var. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Öncelikle ilmek atarak başlayacağız. Şöyle ipimizi uzunca bırakalım. Çünkü fazla sayıda ilmek atacağız. Şimdi toplamda 96 ilmek atalım. Bu arada ben ipi boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi de bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl başlıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 96'ya tamamlayalım. 96 tane ilmeğimi şişime attım. Daha büyük ayak numaraları için burada ilmek sayısını 98, 100, 102, 104 diye çoğaltarak gidebilirsiniz ya da küçülterek. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve diğerlerini ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Son ilmeğime geldim. Onu her zaman düz örüyorum son ilmeğimi. Düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünden ön yüzüne geçiş yaptım. Bakın böyle. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kenarlarım daha düzgün çıkıyor. Şimdi diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Ve buraya ön tarafa bir diş haroşa sırasını oluşturmuş oldum bu şekilde, bakın. Böyle ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturalım. Ve toplamda 16 diş haroşa sırası örelim ve patiğimizin bakın şu kısmını yapacağız. 16 diş haroşa sırasını 96 tane ilmeğimizle örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Örgünün ön yüzünden saydık. 16 diş haroşa sırası 96 ilmeğimizle ördük. Şimdi örgümü yine ön yüzündeyim. Artık patiğimizin bakın şu kısmını yapacağız. Taban kısmını tamamladık. 40 tane ilmeğimi buraya örerek alıyorum. Böyle sayalım. Evet, 40 ilmeğim bu tarafta. 16 ilmek ortaya ayıracağım. 40 ilmek de bu tarafta olacak. Toplam 96 ilmek oluyor. Şimdi ortadaki 16 tane ilmeğimi örüyorum. 40 ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tanesini ördüm. 16 ile yanındakini birlikte ters örüyorum ve örgümü çeviriyorum.
İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane ilmeğimi ördüm. 16 ile yanındakini birlikte ters olarak ördüm. Burada ilmekleri hep ters örüyoruz. Örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ilmeğim de burada. Artık bundan sonra her defasında saymanıza gerek yok. Bakın zaten yerleri belli. 16 ile yanındakini öreceğiz. Yine 16 ile yanındaki ilmeği böyle ayrı gözüküyor zaten ilmeklerimiz. Bununla 16. ilmekle yanındakini birlikte ters olarak örüyoruz. Hemen örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi tekrar 15 tane ilmeği öreceğiz. 16. ile yanındakini birlikte ters olarak öreceğiz. Bu şekilde her döndüğümüzde iki taraftan da birer ilmek eksilterek gitmiş olacağız. Bakın 16. ile yanındakini birlikte örüyorum. Bu taraftan bir ilmek eksildi. Başa kadar hiç gitmiyoruz. Hemen geriye dönüyoruz. Sonrasında bu taraftan örmeye başlıyoruz. Böyle örerek gittiğimizde bu 16. ilmeğimizde yanındakini ters olarak örüyoruz. Bu taraftan da bir ilmek eksilmiş oluyor. Örgümüzü hemen çeviriyoruz. Bu şekilde öre öre ilerleyelim. Bakın şu kısmını yapacağız. Patiğimiz şu üst kısmını. Evet, sıralarımı tamamladım ben. Bunu nasıl karar vereceğiz sıra sayısına? Bakın ben burada 19 ilmek kalana kadar böyle bir bu taraftan bir bu taraftan keserek ilerledim. Burada 19 ilmeğim var. Ortada hep 16 ilmeğimiz olacaktı. Burada da yine 19 tane ilmeğim kaldı. Toplam şu boğaz kısmını 54 ilmekle devam edeceğim. Eğer sizin bilek kısmınız daha ince ise ya da daha küçük yapmak istiyorsanız bu ilmeklerimizi daha da fazla kesebilirsiniz. Burada 19 ilmek kalana kadar kestim ben. Siz bunu 18-15 yapabilirsiniz. Ortada hep 16 ilmeğimiz olacak. Şimdi toplam burada 54 tane ilmeğim var. Burada 19 ilmeğim kaldı. Burada da yine 19 ilmeğim kaldı. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Artık ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar öreceğiz. Bakın tamamını örüyoruz artık. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Artık bundan sonra bütün ilmekleri örerek ilerleyeceğiz. Şu orta kısımda kaç diş haroşa sırası ördük diye sayacak olursak, bakın şöyle şuradan 16 ilmekle ördüğümüz sıra sayılarını sayıyorum ben. En son sırayla birlikte 22 diş haroşa sırası örmüşüm ben. Sadece bakın şu ortadaki dişleri saydım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde de yine ilmeklerimizi tamamını ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne geçelim. Örgünün ön yüzüne geçtiğimizde artık Selanik örgü modelimize başlayacağız. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçeceğim. Sizlere şunu da göstermek istedim. Bakın böyle katladığınızda buradaki bilek genişliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi
İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir diğerini ters örüyorum. Sonrasını düz öreceğim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters öreceğim ilmeğimizi. Böyle bir düz, bir ters örerek sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde de yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim ters görünüyor. Onu ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz görünüyor. Onu normal düz olarak örmeyeceğiz artık. Bakın ilmeğin bir altından, ilmeğin içinden değil, bir altından batarak düz olarak öreceğiz. İlmeği serbest bırakacağız. Ters ilmeği normal ters olarak öreceğiz. Düz ilmeği içinden, ilmeğin içinden alarak değil, bir altından alarak düz öreceğiz. Tersi ters öreceğiz. Düz ilmeğimizi şöyle biraz daha yakından göstereyim. İlmeğin içinden değil, şöyle bir altından batarak öreceğiz. Selanik örgümüzü bu şekilde oluşturacağız. Tersleri ters örelim. Düzleri ise ilmeğin içinden değil, bir altından batarak düz olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Ön yüzünde de yine aynı işleme devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Görünen ilmeğim ters, ters örüyorum. Görünen ilmeğim düz. Onu yine ilmeğin içinden değil, bakın şöyle bir alttan batarak düz örüyorum. İlmeği bırakıyorum. Tersi ters, düz ilmeği şöyle bir alttan batarak düz, ilmeği bırakıyorum bu şekilde. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde aynı işlemi uygulayacağız. Tersleri normal ters olarak öreceğiz. Düzleri ise içinden değil, ilmeğin bir altından batarak öreceğiz. Bakın şu şekilde Selanik örgümüzü oluşturacağız. Böyle örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde örgümün ön yüzündeyim şu an. Şuradaki Selanik örgü modelimizin düz örgü sıralarını sayacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra örünce ben diğer rengimle, koyu rengimle haroşa örgüye geçtim. Şimdi sıramı tamamladım. Burayı siz 5, 6 sıra, 7, 8 sırada yapabilirsiniz. Daha fazla yapmayın. Şimdi burada örgünün arka yüzüne geçtiğimde diğer rengimi bağlayacağım. Bu rengimizi de şöyle keselim. Sonrasında tekrar bağlarız. Şimdi ilmeklerimizi örmeye başlayalım. Tamamını ters olarak örelim. Yine ilk ilmeği de örelim renk geçişlerinde. Böyle ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Sırayı sonuna kadar gidelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burada da yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak öreceğim. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve toplamda 5 diş haroşa sırası örelim. Evet, ben sıralarımı tamamladım. Bakın koyu rengimle de 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi örgünün arka yüzündeyken tekrar yine renk değişimi yapacağım. Böyle bu ipimize diğer rengimizi bağlayalım. Derseniz bu ipleri yürütebilirsiniz. Böyle hani ben kesmek istemiyorum sürekli derseniz. Mesafe uzun olduğu için ben kestim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzündeyken renk geçişi yapacağım. Bu yüzden ilmeklerin tamamını böyle ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burada başlarken ne yaptıysak aynısını yapacağız. İlk ilmeği örmeden alalım. Diğerini ters örelim. Bu sırada düzü normal düz olarak örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü düz olarak örüyorum. Ters, düz.
bir ters bir düz olarak sırayı tamamlayalım. Örgümün arka yüzüne geçtim. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Diğeri ters, tersi ters örüyorum. Düzü ise bir alttan batarak düz örüyorum artık. Burada Selanik modelimize geçtik. Tersi ters, düzü bir alttan batarak düz örüyorum. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde tersleri ters, düzleri ise bir alttan batarak öreceğiz. Yani yine şu kısmı yapıyoruz. Bu kısmı yaptığımız gibi yine şu kısmı, sıra sayıları yine aynı olacak. Bu kısmı tamamladıktan sonra yine tekrar diğer rengimize geçeceğiz. Diğer rengimize geçtikten sonra artık bir ters bir düz olarak normal lastik örgümüzü öreceğiz. Selanik örgüyü artık burada bırakacağız. Düzlerin bir altından değil, normal içine batarak lastik örgü öreceğiz burada da. Burayı da yine istediğiniz kadar örebilirsiniz. Bu kadar uzunluk bana yeterli geldiği için ben burada bıraktım. Sizler dilerseniz daha da uzatabilirsiniz. Modeli devam ettirerek bir Selanik, bir haroşa olarak örerek daha da böyle uzun bir hale getirebilirsiniz. Böyle ben kısa bıraktım. Sizler dilediğiniz şekilde uzatabilirsiniz. Aynı modeli, işlemi tekrar ederek. Şimdi bunları tamamlayalım. Sonrasını yine birlikte yapalım. Evet, sıralarımı tamamladım ben. Dediğim gibi bu Selanik örgüden ve şuradaki haroşa örgüden daha da böyle tekrar ederek bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bakın bu şekilde ben 2 defa Selanik örgü modelimi uyguladım. 2 defa koyu renkli ipimle haroşa örgülerimi yaptım. Sonrasında yine bir ters bir düz burada lastik örgümü yaptım. Lastik örgü yaptım. Selanik'te bitirmedim. Çünkü daha geniş olurdu bu şu boğaz kısmı. Lastik örgü yaptığımız için böyle biraz daraldı. Şimdi burada bu sırayı da istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben toplam 9 sıra yaptım. Örgünün arka yüzünde de şimdi patiğimin örgüsünü bitireceğim. İlmeklerimi kapatacağım. Onu da bakın şöyle 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. Yanındakiyle birlikte ikisini birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da şimdi şöyle ipimi uzunca kesiyorum. Ve bu ilmeğimi şöyle çekiyorum. Bu ipimi uzun kestim. Dikmek için kullanacağım. Şimdi iğneme ipimi geçireceğim ve birlikte dikelim. Evet, şimdi şöyle tersini çevirelim. Tersinden dikeceğiz. Şimdi tersini çevirdim patiğimin. Buradan başlayalım. İpimiz uzun olduğu için biraz böyle düğümlenebilir, bizi zorlayabilir. Bu şekilde dikelim. Böyle bakın şu iç taraftaki ilmeklerini alıyorum ben. Şöyle bakın. Bir buradan, bir karşıdan bir ilmek alıyorum. Böyle dikerek parmak uç kısmına kadar gelelim. Evet, dikimini tamamladım. Şimdi şöyle düz tarafını da çevirelim. Gerçekten çok güzel, çok da kullanışlı bir bot patik oldu. Böyle ayaklarınızı yumuşacık giyerek böyle evinizde çok da güzel böyle kullanabilirsiniz. Yapımı da çok kolay. Şimdi ben şöyle manken ayağımı da giydireyim. Bu diğeri. Manken ayakta durduğundan çok daha güzel duruyor ayağa giyildiğinde bu arada. Şöyle bakın, bunu da giydirmiş oldum. Şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzel oldular. Böyle pompondan bağcık yaparak da böyle kullanabilirsiniz şu kısmına. Süs olarak düğmede kullanabilirsiniz. Böyle kordon çekerek. Ben bu şekilde sade yaptım. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.